Hola, herkese merhaba. Ben Müşra, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün eşim Ali ile birlikteyiz. Herkese merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Çok merak edilen bir konu olduğu için Madrid'de hem kiralık hem de satılık ev fiyatlarını inceliyor olacağız bugün. Evet arkadaşlar, İspanya'nın genelinde kullanılan bir platform var. Bu kesinlikle reklam değildir. Başta bunu söylemek istiyorum. Ama herkesin, bütün emlakçıların, ev sahiplerinin kullandığı bir platformdan bahsediyorum. Adı Idealista. Biz de bu videoyu çekerken sizlere bazı görseller sunmak adına Idealista'dan size bazı evleri gösteriyor olacağız. Öncelikle biz evleri gösterirken biraz mahallelerden de bahsetmek istedik. Tam merkezle başlayalım arkadaşlar. Tam merkez deyince Madrid'de neresi akla geliyor? Sol Meydanı. Sol Meydanı ve civarındaki Gran Via gibi yerler. Arkadaşlar Sol Meydanı, Gran Via, Las Letras bölgesi, işte sarayın olduğu yerler, yani hem merkezi olan hem de yaşanabilir mahalleleri olan yerler buralar. Buralar tabii ki en merkez olduğu için aşırı turistik, fiyatlar biraz daha yüksek, aynı zamanda kalabalık ve gürültülü olabiliyor. Ama hem dezavantajları hem de avantajları var. Her yere yürüme mesafesinde, her şeyin göbeğinde olması çok güzel. Biz geldiğimiz ilk yıl tam da Sol Meydanı'nın hemen 2 sokak arkasında bir yerde yaşıyorduk. Çok güzeldi ama çok da gürültülüydü çünkü klapların, bol bol tiyatroların, sinemaların olduğu bir yerde. Bu yüzden biz gürültüden kaçtık diyebilirim aslında. Şimdi size ilk göstereceğim ilan 40 metrekarelik bir daire burası arkadaşlar ve aylık ücreti 950 euro. Fotoğraflara da baktığımızda hemen Amerikan mutfak göreceğiz. Yani mutfakla oturma grubunun olduğu yer aynı noktada, zaten Küçücük 40 biri. metrekare olduğu için. İspanya'da bol bol eşyalı ev bulmak mümkün. Yani Türkiye'de eşyalı ev bulmak biraz daha sıkıntılı. Madrid'de ve İspanya'nın hatta birçok şehrinde eşyalı ev kiralamak moda diyebilirim. Çok fazla rahatlıkla eşyalı ev bulabilirsiniz. Evet. Ha, eşyalar yeni olur, eski olur, o değişiyor. Satılıkta bile eşyalı Evet. opsiyon çok fazla var. Hemen oturma odasından sonra zaten bir odası var. O da yatak odası, bu şekilde. Aslında tam öğrencilere göre bir daire. Evet, öğrenci, bekar. Ya da bekar çalışan. En azından mutfağı temiz beyaz gözüküyor. Yo, ev güzel, bakımlı Banyosu görünüyor. ve avlusu, yani Avlusu var. kapısının önü ve konumu tamamen Sol'ün ortası diyebilirim. Evet, konumu şu an görüyorsunuz arkadaşlar bu baktığımız evin. Konumu Sol'ü burada hizalarsak orada hemen Kraliyet çok Sarayı'na yakın. ve Opera Meydanı'na çok yakın, turistik bir yer aslında burası aynı zamanda. Diğer opsiyonumuza geçelim. Burada arkadaşlar 100 metrekare bir evi inceliyor olacağız. Gene merkezi konumda ve kirası aylık 1830 euro. Burada 2 odası var evin. Hemen fotoğraflarını inceleyelim. Biraz salonu geniş, eşyaları Eşyalar güzel. gayet güzel. Bu modern bir evmiş. Taharet musluğu var. Küveti var. Mutfağı kapalı. beğendim bu arada evi. Ben de bu arada alıcı gibi. Ama fiyatı da yüksek tabii Evet. ki doğal olarak. Hemen nerede olduğunu Bunun inceleyelim. konumunu da baktığımızda, bu da Sol Meydanı'nı gene baz aldığımız zaman hemen Sol Meydanı'nın çok yakını bir mesafede. Yani aslında Sol Meydanı'na çıkan bir sokağın devamında bile Evet, diyebiliriz. birkaç tane sokak aşağıda. Fiyatta şunu da söylemek istiyorum. Yükseğin bir standardı yok arkadaşlar. Gerçekten 4.000 euroya da, 7.000 euroya da, 20.000 euroya da 20.000 euroya da kiralık aylık bunlar var. Biz size bir minimumdan bir de biraz daha geniş odası olan bir opsiyonu gösteriyor olacağız. Evet. Şimdi satılık opsiyona geçeceğim hemen. En düşük fiyattan süzmüştüm bu ilanı. 45 metrekare bir ev. Fiyatı 319 bin euro. Çok pahalı geliyor şimdi Yani 40 metrekareye metreye, oranla evet. düşündüğümüzde. Bir odası var. 4. katta. Hemen fotoğrafları geçiyorum. Eşyaları gene mevcut ve nazaran güzel diyebiliriz. Ama şöyle, bu Sol'de kendiniz oturmayacaksanız Airbnb olarak bunun Kesinlikle. parasını zaten çıkartırsınız. Yani Bu bunu arada kesinlikle zaten- kiralarsınız. Bu arada zaten İspanyol ev sahipleri tahminim Büşra'nın dediğini yapıyor. Gidip Sol'de yaşamıyordu. Niye yaşasın zaten Sol'de? Çok daha fazlasını, yani bu parayı çok kısa bir sürede Çıkartıyorlar geri çıkarabilir. Airbnb'de. Yatak odasını şimdi görüyoruz arkadaşlar, oturma odasından sonra. Bu da temiz, güzel bir ev Evet. görünüyor. Tasarım olarak, eşya seçimi olarak da gayet zevkli.
Tam kiralanabilecek Airbnb evi olabilecek bir ev Evet. yaşamayacaksanız. Mutfak, banyosu da güzel. Tamam. Konuma baktığımızda Yine Sol. gene Sol Meydanı'na yürüdüğümüz bir sokak. Evet. Şimdi de biraz daha geniş bir evi inceleyelim. Satılık opsiyonu olarak. 90 metrekare bu da. Bu da gerçekten bence güzel bir metrekare Madrid merkezine göre. 450 bin euro gene Sol'de. Şimdi 2 odası var. 3. kat mutfağıyla başladık incelemeye. Temiz yapılmış görünüyor. Mutfak simsiyah olmasaymış daha aydınlık olabilirmiş ama. Petek de gördüm. Doğalgazı var. Aa, ne güzel. Tam bir Evet. merkez, eski bina, içi yenilenmiş daire. Yatak odası da gayet geniş bu arada. Konumu çok güzel çünkü. Hemen konumuna da bakıyorum. Ay, içi de çok güzelmiş Evet. binanın. Konuma gelemedim. Ama tabii ki binalar çok eski. Yani onu tekrar belirteyim. Evet. Konum olarak da en popüler caddenin birinde. Arkadaşlar tabii ki Madrid'deki her mahalleyi tek tek bakamıyor olacağız. Çünkü çok fazla yer var. Ben ara ara bakabileceğiniz mahallelerden de bahsedeyim. Bakabileceğiniz bir bölge var. Burası sanatçıların, öğrencilerin çok fazla yaşadığı merkezi bir bölge. Burası Malasaña. Vintage mağazalar, tapas barlar, yine çok aktif yaşamın olduğu bir mahalle. Gürültü sorunu olabilir, park yeri sorunu olabilir ama avantajları da çok yüksek. Böyle sosyal, güzel bir mahalle burası. Diğer bir mahalle ise La Latina. Burası da yine öğrencilerin, işte göçmenlerin, sanatçıların çok fazla tercih ettiği bir bölge. Buradan ev gösteriyor olacağız. Burada da yine tapas barlar bolca mevcut. Yemek severler için de. La Latina bölgesindeki evleri incelemeye başlayalım. Daha uygun bir opsiyonlu kiralıktan başlamak istiyorum. Bu ev 45 metrekare. Bu oturma alanının olduğu kısmı görüyoruz. Mutfağı kapalı ama çok dar bir Evet. alandan oluşuyor. Zaten mutfağa nedense çok önem vermemişler yani. Yeni yapılan evlerde geniş de eskilerde hep küçük oluyor. Sokaktan görüntüler koymuşlar. Tabii konum gayet iyi olduğu için. Yatak odası mesela Güzel, yatak odası küçük. büyük. Mutfak ve salona göre baktığımızda Büyük değil bence, küçük. Kime göre yani? evet. Banyosu temiz, güzel. Baksana küçük yani yatak odası da. Gene sokaktan 45 görüntü. metrekare. Evet. Yine tek başına yaşayanlar için, öğrenciler için güzel bir seçenek olabilir. Çünkü mahallesi gerçekten güzel. Bu arada Latina bölgesiyle karıştırılmamalı Evet. 2 tane Latina var. Birisi merkezin çok daha uzağında olan bir bölge. Orası apayrı bir bölge. Bir de La Latina var. Bu hemen Sole, işte Kraliyet Sarayı'na vesaire yakın olan bir bölge. İkisini karıştırmayın. Arkadaşlar konumu da hemen göstermek istiyorum bu dairenin. Burada hemen Sol'ü de göreceksiniz. Bahsettiğimiz La Latina bölgesi de Sol'e oldukça yakın. Hemen de o barların ve çok işlek olan caddelerin olduğu noktada konumu gerçekten güzel. Evet, burayı seviyoruz. Şimdi burada biraz daha geniş bir evin kiralık durumunu inceleyelim. Bu da 70 metrekare 1600 euro aylık kirası olan bir bina. Bir odası var arkadaşlar evin. Şu an oturma alanının olduğu yeri inceliyoruz. Ne kadar darmış salon. Evet. Biraz değişik. Salonun içinde ne var burada aynalı kısımda? Şurada bir Şey var, koridor gibi. sütunla bölünmüş. Orayı çalışma köşesi gibi yapmış devamını. Dolap var. Mutfağı gene küçük, tatlı. Amerikan mutfak sayılabilir arada. Yemek alanını, yemek masası, yatak odası. Tam tipik eski tarz bir İspanyol dairesi. Taharet musluğu bunda da var. Her evde yok maalesef. Bu da gene sokaktan görüntüde eklemiş. Dediğimiz gibi sokakları gerçekten gezmesi çok keyifli bir mahalle. Satılık ilanda biraz daha geniş diyebileceğimiz bir eve bakalım. 78-80 metrekare diyebiliriz. 445 bin euro. Yatak odasıyla başladık. Temiz görünüyor. Evet. Tatlı küçük bir mutfağı Mutfak var. tasarımı da güzel. Küçük evet ama güzel. Banyo tasarımı güzel. Yenilenmiş işte. Bina Evet. muhtemelen çok eskidir ama içini İçi yeniliyorlar. yenilenmiş.
salon. Beyaz kullanmış bu arada ev sahibi. Güzel, ferah bir alan olmuş. Arkadaşlar evin 2 odası var. 2 odanın detaylarını da görüyoruz fotoğraflarda. Güzel bir ev. Bazı ilanlarda bu şekilde planını da ekliyorlar fotoğraflara. Burada daha iyi görebiliyoruz. 2 odası, bir banyosu, mutfağı ve salon alanını da burada görüyoruz. Mahalleden bahsedeceğim. Burada ev görmeyeceğiz ve sonra bir mahalleye daha geçeceğiz. Burası Çoyaka Mahallesi. Gramia'nın yine hemen arkasında, biraz daha çaprazında kalıyor diyebilirim. Burası LGBT dostu bir mahalle. Alternatif barlar, sanat atölyeleri, butik dükkanlar bulabilirsiniz. Bir tık pahalı olabilir. Yani çok yüksek fiyatlardan bahsetmiyorum ama bir tık pahalı olabilir. Bir de hafta sonları çok kalabalık olabilir merkezde olduğu için. Modern, dinamik yaşam sunan bir mahalle burası ama tabii ki her yeri gösteremeyeceğimiz için buradan ev göstermiyor olacağız. Şimdi Aynen diğer öyle. mahalleye geçelim istersen. Bir sonraki mahallemiz arkadaşlar Madrid'in en pahalı diyebileceğim bir Evet, mahallesi. Salamanca bölgesi lüks mağazaların bulunduğu, yine lüks denebilecek standartta restoranların bulunduğu güzel bir semt, güvenli bir bölge. Yolda yürürken parfüm kokuları ve mağazaların kokuları bile değişiyor diyebileceğim bir bölge. Yani Madrid'in lüks bir semti. Salamanca bölgesi için düşük diyebileceğim bir fiyatla başlıyorum. 2000 Euro'ya 97 metrekarelik bir evi görüyor olacağız Güzel şimdi. metrekaresi. Bir odası var evin. Hemen inceleyelim. Salon kısmı renkler çok ferah ve salonu da geniş gözüküyor ki zaten 97 metrekare. 97 metrekare bir oda geniş bence. Bayağı geniş yani. Salonu Güzel, çok şık geniş, düşündüm. yatak odası çok geniş. Bütün metrekareyi güzelmiş. orada yemişler. Güzel, şık. Yatak Geniş odasının bir yatak genişliğine odası bakar var. mısın? Ama bir oda işte yani Evet, bir 97 oda. Evet. metrekare ona Aslında çok yedirmiş. rahat çok rahat 2 oda yapılabilirdi. Evet. Mutfak tezgahını yeşile mi boyamışlar? Evet, tezgah yeşil, dolaplar siyah. Ha, küvet detayı güzelmiş. Küvet detayı güzel. Tabi mahalle biraz daha lüks olunca en uygun opsiyonda bile detaylar gayet hoş oluyor. Güzel, şık, tamam. Şimdi mahalle pahalı dedik. Aylık 12.000 euronuz var mı? Varsa Salamanca'da şu tarz bir evle 260 metrekare. 260 metrekare. Güzel. Salamanca'da böyle evler var zaten. Evet. Dediğimiz gibi yani eşyalı opsiyon çok fazla var. Şık şık da döşüyorlar gördüğünüz gibi. 4 odası var. ne kadar 4. güzelmiş. katta. Gerçekten eşya seçimleri çok güzel. Yani kendini seçmeye kalksanız hepsini bu kadar Ama bulamazsınız. 12.000 euroya kiraya verebileceksem ev alırım. Ama işte öyle işlemiyor herkesin kafası. İşte belirli bir paradan sonra farklı çalışıyor olması Evet, lazım kafanın. yani. Şu anki kafayla Adamın tabii ki çerez böyle düşünüyoruz. fiyatında olabilir. Yani bunun hangi odasını göstereyim ki size? Çok eskitme detayı var aynı. Baksana kaloriferin Bayağı güzel detaylarına. döşemişler canım. Şöminesi beni benden aldı yalnız. Yani güzel bina. Ya tabii binalar ne kadar içi yenilenmiş olursa olsun eski. Mesela bu oda boş bırakılmış. Arkadaşlar Salamanca bölgesinde bir de satılık ilanlara hemen bakalım. Şimdi size göstereceğim ev 95 metrekare ve hemen inceliyoruz. 615.000 euro arkadaşlar bunun fiyatı ve 3 odası var. Amerikan mutfak. Evet, Amerikan mutfak, oturma grubunun Eşyalı olduğu alan. satılık anladığım kadarıyla yine. 3. kat, asansör yokmuş. Güzel. Ferah, Yatak temiz bir odası. ev. Diğer Diğer oda. Ha, balkon da varmış. Balkonu güzel. Ferah, güzel. Zaten balkon da dar. Ne alaka ya Salamanca? Yakın yerler diye koymuştur. Bazen öyle turistik yerler yapıyorlar. Binanın dışarıdan görüntüsü de var. Şimdi de arkadaşlar Salamanca bölgesinde pahalı, çok pahalı, çok pahalı diyebileceğimiz bir satılık eve de bakalım. 7.900.000 euro. Söylerken bile böyle yoruluyor insan. 473 metrekare. Maşallah, 3 odası o ne var. ya? Bu bir Saray saray gibi. aslında.
Kral bile kendi sarayında yaşamıyor burada. Gitmiş küçük bir villaya yerleşmiş. 3 oda 473 metrekare yani Yalnız oda açar başına 100 açmaz metrekare. şıklığı Evet. gözümü boyadı. Bayağı şık. Mutfağı kocaman, salonu kocaman, güzel bir yer. Mutfağın yalnız dışarıya bakan o barları hoşuma gitti. Güzelmiş. İki mutfak mı var acaba? Sanki detayda farklıydı. Şeydir o. Sana yemek yapılan mutfakla senin kullandığın, Olabilir. hani aşçının kullandığı mutfakla seninki ayrı olabilir. Giyinme odası sanırım. Çok geniş. Yani zaten çok Güzel, söyleyecek mükemmel bir şey ev ama yok burada, evet. Aşırı aşırı pahalı. Bu arada 7 milyon 900 bin euro varsa zaten yine Salamanca'da yaşamak yerine Madrid'in hemen çevresinde, yani dışında bile denmez. Hemen çevresinde çok güzel villalar, çok güzel araziler var. Oralardan alırdım. Yani bakmak isterseniz oralara bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar merkezin tam göbeğindeki mahalleleri ve evleri inceledik. Merkezin hemen üstünde yani kuzeyindeki bazı mahalleleri ve evleri incelemeye başlayacağız. Şimdi burada ilk başlayacağımız mahalle ve bölge Çamberi. Çemberi de Madrid'in nezih ve elit bir bölgesi diyebilirim. Kafeleri var, restoranları var, barları var. Canlı yaşamın olduğu yerlerden bir tanesi. Kesinlikle kaliteli yaşanan bir nokta. Şimdi Çamberi bölgesinde de 44 metrekarelik bir daireyi, kiralık daireyi inceleyerek başlayacağız. Bir odası var. Kirası aylık 990 euro. Evin öncelikle apartmanın içine koymuşlar. Apartmanın böyle. dışarıdan görüntüsü. Zaten Klasik görüyorsunuz bir hemen Madrid aşağıda mimarisi. dükkanlar var. Tabii ki stüdyo daire olduğu için girer girmez mutfak ve salon birlikte. Yatak odasını da oradan görebiliyoruz. Zaten çok küçük bir alan Büşra'nın dediği gibi. Aylık kirası da 990 euro. Mutfağı da böyle Bu kadar küçük. bu kadar küçük gerçekten. Evet. Ama yani 900 euroya zaten Madrid'de evler pahalı olduğu için en düşük zaten bulabileceğiniz en küçük ve en uygun fiyatlı daireler böyle oluyor. Hemen Çamberi bölgesindeki daha geniş bir binayı inceliyoruz. 95 metrekare 2 odası var. 4. katta asansörü de varmış. Aylıkta 1980 euro. Isıtması da var sanırım. Kalorifer görüyorum. Hemen oturma alanıyla beraber başladık. Yemek Yine masası, eşyalı. Amerikan mutfak. Gene Ama mutfağı güzel da bir alanı katmış. var mutfağın. En azından ferah. Hemen odalardan bir tanesini görüyoruz. 2 odası var söylediğim gibi. Koridor var. Koridoru uzun. Odaları biraz küçük. Evet. Banyo alanını da gördük. Yine temiz yapılmış bir ev. Konum olarak da şöyle haritayı geri alıp baktığımızda Sol'ün kuzeyinde kalıyor. Chueca'yı anlatmıştık. Sol, Chueca ve sonra Çamberi geliyor. Madrid'in kuzeyinde olan diğer bir bölge Çarmatin'den bahsedeceğiz. Önce Çarmatin hakkında biraz bilgi alalım. Sonradan ev ilanlarını inceleyelim. Çarmıhtin geniş bir bölge ve nezih bir alan arkadaşlar. Aynı zamanda Real Madrid'in stadı da Çarmıhtin'de bulunuyor. Bernabéu stadı da burada. Modern yaşam alanları ve iş merkezleriyle dikkat çeken bir yer. Bolca yeşillik alan ve parklar da mevcut. Şu an incelediğimiz ilan 50 metrekare bir odası olan bir bina. Aylık fiyatı ise 1060 euro. Hemen oturma alanını görüyoruz. Bunda televizyon yok mesela. Daha çok mobilyaları var. Yatak odası. Yine tek yaşayanlar için, öğrenciler için 50 metrekare bir alan. Mutfağı mutfağı var. bayağı küçükmüş Evet, yalnız küçük. ve eski. Büyük ihtimal. Banyosu. Ne kadar koyu renkler var. Spor salonu varmış. Ha, spor salonu var, evet. Oo, kapalı havuzu da var. Şaşırtmaya bu devam ediyor. O zaman şimdi biraz daha geniş bir opsiyonlu Çarmıhtin bölgesindeki evi inceleyelim. Bu ev 80 metrekare ve 2 odası var arkadaşlar. Aylık kirası da 1700 euro. Güzel görünüyor açar açmaz. Tabii fiyat artınca direkt detaylarda değişiyor.
Güzel, tatlı döşenmiş, ferah bir yer. Tabii ki yine bina eski, yapılmış içerisi. Mutfağı da güzel, yenilenmiş. Doğalgaz ısıtması var. Petekleri görüyoruz. İkinci katta ve asansörlü bir apartman. Güzel, çalışma masası vesaire de sığmış. Başka bir odası daha. Orada da çalışma Güzel, ben masası var. beğendim evi. Ama fiyat işte yani 1.700'e çıkınca direkt normal. Merkezin kuzeyini inceledik. Şimdi de biraz güneyini inceleyeceğiz. Merkeze çok uzak değil. Yine hemen çok yakın bir bölge. Lavapiés ve Embajadores bölgelerini inceleyeceğiz. Buralar göçmen nüfusunun fazla olduğu karışık bir nüfusa sahip olan bir bölge. Yine buralarda da restoranlar, sanat galerileri, kültürel etkinlikler yapabileceğiniz bölge. Çünkü dediğim gibi aslında burası da merkez denilebilir. Hemen dibi yani merkezi. Lavapiés bölgesinde şimdi inceleyeceğimiz bina 44 metrekare arkadaşlar. Hemen fotoğraflarına bakalım. Bu evin de fiyatı 1250 euro arkadaşlar. 44 metrekare. Bir oda var ikinci katta. En azından yenilenmiş. Evet. Yatak odasıyla oturma alanı arası cam bir kapı sanıyorum. O şekilde ayrılmış. Tek başına yaşayabilecek. Güzel bir daire, temiz yani. Evet. Işık alıyor, aydınlık. Konum olarak da baktığımızda Sol Meydanı hemen en üstte gözüküyor. Hemen güneyinde de Lavapiés bölgesinde evin olduğu konumu görebiliyoruz. Şimdi bir tane de satılık ilanı inceleyelim arkadaşlar. Şu an inceleyeceğimiz bina 84 metrekare 3 odadan oluşuyor ve satılık fiyatı da 389 bin euro. Hemen fotoğrafta salonu görüyoruz. Güzel. Güzel, mutfağı da güzel. Mutfağı güzel. Yerdeki detay çok güzel. Kurutma makinesi var. İyiymiş. Üç odası olması gayet iyi. Ama odaları bir yerlere sıkıştırmışlar gibi bir his Evet verdi yani bana. 84 metrekareye 3 oda olduğu Evet. için bu sefer de odalar küçülmüş. Banyosunu da yaptırmışlar güzel. Evet. Yaptırmışlar diyorum çünkü Madrid'de dediğim gibi evler eski zaten. Yani binalar eski. Biraz merkezden daha fazla uzaklaşmak gerekiyor yeni yapılar için. Güzel, Bu tatlı şekilde ve tatlı, güzel bir ev. Evet. ister kiraya verebilirsiniz, isterseniz kendiniz oturabilirsiniz. Sokaklarından da görüntü var. Şimdi sıradaki bölgemize geçebiliriz. Atocha. Atocha tren istasyonu zaten Madrid'in en ünlü istasyonlarından bir tanesi ve burası da yine merkezi bir bölge. Ulaşımın da yani diğer şehirlere ulaşım sık yapıyorsanız çok güzel bir bölge diyebilirim. Hemen tren garından hızlı trenle Barcelona, Valencia ve bir sürü şehre gidebilirsiniz. Şimdi kiralık bir daireyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Hemen fotoğraflarına gidiyorum. Ne kadarmış? 82 metrekare 2 odadan oluşuyor. Aylık 1500 euro. Salonu görüyoruz. Yine eşyalı. Karışık eşyaları var. Evet biraz karışık olmuş. Mutfağı var. Mutfak gene giriş kapısıyla Evet, sanırım giriş birlikte. yerinde. Biraz geniş alanı ama yani ne denir? Bizdeki koridorda gibi bir şey. Hol mü denir? Ne Evet. denir oraya? Hol, koridor. Mutfak girişte. Çıkamadık, mutfaktan çok fotoğraf koymuş. Aslında eski bir ev, yani tam yaptırmamışlar ama biraz bakım Evet. yapmışlar gibi bir ev. Yatak odası. Detay çekmeyi de seviyorlar. Detay da var arada. Küçük bir balkonu da var. Balkonu var. Önü geniş, yani cadde Caddeye var bakıyor. önünde. Bina eski zaten. Bina Bakın eski, kesin evet, bu evet. 1800'lüklerden. Aynen. Aynen öyle. Zaten Evet, klasik Madrid binası. Arkadaşlar göstereceğimiz evler şimdilik bitti ama birkaç önemli noktaya değinmek istiyorum. Madrid'in daha güneyine indiğinizde ve daha kuzeyine çıktığınızda yani şehrin genişlediği noktalarda yeni evler, yeni siteler, çok daha geniş, çok daha güzel bölgeler var ama
Dediğim gibi Mardin biraz daha kuzeyine ve biraz daha güneyine oynamanız gerekiyor şehrin bittiği noktalara. Buralara da bakabilirsiniz. Mardin'de tehlikeli denebilecek bölgeler de var. Her şehirde olduğu gibi. Bu bölgelerden de biraz bahsedelim. Çünkü buralara bakmazsanız, buralarda Evet. yaşamazsanız iyi olur. Sizin güvenliğiniz açısından. Benim çok gitmeyi bile tercih etmediğim bölgeler. Birinci bölge Karabançel. Karabançel, Altoy, Karabançel, Baho diye ayrılıyor. Yani üst ve alt mahalle gibi. Burası eskiden biraz suç oranlarının yüksek olduğu, şimdi ise biraz arındırıldığı bölgelermiş. Tabii ki etkisi devam Hala ediyor var, evet. diyebiliriz. İkinci bölge ise Puente de Vallecas. Bu kısımda biraz daha suç oranlarının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Gitmeyin. Üçüncü ve son bölge ise San Blas. Özellikle Canillejas bölgesindeki kısımda biraz daha tehlikeli olabilir. Suç bölgelerini bilmek önemli bir şehre yerleşirken, çünkü insan bilmediği için yanlışlıkla bu bölgeleri de tercih edebiliyor. Biz de videomuzda birazcık mahallelerden de bahsederek bilgi vermek istedik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Mardin'de daha bakılacak bir sürü bölge, bir sürü yer var. Çok fazla ev seçeneği var ama aşağı yukarı fiyatlar bu yönde. Yani küçük ev pahalı fiyat, büyük eve çıktıkça fiyat artıyor ama yenileniyor gibi değişiyor. Ama dediğim gibi bir sürü bölge var aslında daha incelemediğimiz. Videomuzu beğenirseniz, merak ettiğiniz bölgeler varsa yorumlara yazarsanız bir sonraki videoda bunlara da değiniriz. En azından olabildiğince sizlere göstermek istedik. O zaman bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Hoşça kalın. Hoşça kalın.